Selam, ben Sait. Videoma hoş geldin. Bugün seninle birlikte ilk ürün incelemelerimizden bir tanesini yapacağız. Bugün birden fazla ürün elimde. Bunların hiçbiri sponsorlu değil çünkü aynı markadan farklı ürünler elimde var. Bunlardan birkaçına değineceğiz. Bazılarını da daha sonra arazide değerlendireceğimiz için. Öncelikle inceleyeceğimiz ürün tam olarak bu. Ben bunu uzun zamandır sosyal medyada görüyordum. Yabancı hazırlık kanallarında görüyordum. Türkçe'de hiç videosunu bulamamıştım. Çok incelemek istiyordum ama Türkiye'de çok fahiş fiyatlara bu ürün satılıyordu. Parasına değer mi değmez mi bunu bilmediğim için, bir de daha önce ürün inceleme tecrübem olmadığı için riske etmek istememiştim. Ama gel gelelim içimdeki sevdanın önüne geçemedim ve şu ürüne artık ulaştım. Öncelikle bu video sponsorlu değil. Bütün bu aldığım ürünler aynı markadan ürünler. Hepsi kendi emeğimle, kendi alın terimle alınmış ürünler. Sadece ve sadece bu ürünleri bana sapasağlam ulaştırdığı için Ersin Outdoor'a çok teşekkür ederim. Adamların haberi bile yok videoda isimlerinden bahsedeceğimden. Çok fazla uzatmadan dilerseniz ürün incelemeye geçelim. Her şeyden önce şimdi anlatacağım ürünleri tek tek başka bir zaman inceleyeceğiz. Çünkü ana konumuz bizim bu Sardalya kutusunda bulunan Survival kitimiz. Haberiniz olsun. Öncelikle şöyle bir elimizde Survival bir düdük var. Bu farklı amaçlarda kullanılan bir düdük. Bunu biz bir Survival kit'e dönüştüreceğiz. Survival kit serimiz yüksek bir ihtimal 1-2 hafta içerisinde başlayacak. Haberiniz olsun. Bu basit bir düdük ama biz bunu canavar hale getireceğiz. Yine burada bir ilk yardım kiti var. Birinci paketi. Umarım ikinci paketini de bulurum da ona da ulaşabilirim. İçerisinde boyu küçük, işlevi büyük bu arada. İçerisinde yine farklı ilk yardım ekipmanları var. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Burada bir kamp bıçağı var. 5 fonksiyonlu bir bıçak. Bunu hem incelemek için aldım hem de kendi EDC çantam için aynı zamanda aldım. Yine ulaşmak istediğim fakat Türkiye'de bulamadığım ürünlerden bir tanesi. Bunun bir tanesi benim Survival kitime gitti. Onun videosunu da yakında yayınlayacağım. Konserve açacağıydı ve ona da ulaştım. Ve sonunda artık bu tip minik bir konserve açacağına sahibim. Bunları dediğim gibi tek hepsini inceleyeceğiz. Tek inceledikten sonra zaten arazide değerlendirdiğimde ne işe yaradığını daha iyi kavrayacaksınız. Biz önceliğimize gelelim. Önceliğimiz nedir? Survival Kit Can. Bunun içerisinde 38 tane ürün olduğu söyleniyor. Bakalım gerçekten içinde 38 tane ürün var mı? İşimize yarayan ürünler var mı? Onları bir keşfedelim. Bu bir Survival Kit. Hemen kutuyu birlikte açmaya başlıyoruz. Kutu biraz yıpranmış ama içindeki ürün sapasağlam elimize ulaştı. Bu arada şu ürünü ben yanımda taşır mıydım? Bu kadar pahalı olmasaydı kesinlikle taşırdım. Dış yapısından dolayı bunun içinde yemek pişirebilirim çünkü. Ya da su kaynatabilirim. Yine zor zamanlarda işimi görebilir. Şöyle bir gösterelim. Umarım kamerada her şey nettir. Açtık ve bizi hemen açar açmaz bir duct tape bant karşılıyor. Ne kadar süredir buradaysa artık yapışmış içine. Duct tape bantın ne işe yaradığını biliyorsunuz. Tamir bandı. Bununla delikleri kapatabilirsiniz, yırtıkları tamir edebilirsiniz, ateş başlatabilirsiniz. Yine bu içerisinde olduğu için mutlu olduğum ekipmanlardan bir tanesi. Ben bunu 7-8 metrelik versiyonunu EDC çantamın içerisinde taşıyorum. Geldik. Bu ne ola ki? Tahmin ettiğim şey olabilir bu arada bu. Bu bir jilet arkadaşlar. Bu bir jilet. Oğlum yapışmış. Bu bir jilet. Çok keskin bir jilet bu. Şöyle gösterelim hatta. Gördüğünüz gibi kılları tertemiz yapıyor. Bu bir jilet. Geldik. Bu ne? Çorba. Knor çorba. Bak bu çok mükemmel. Pardon. Bu bulyon. Knor bulyon. Bak bununla çorba yapılır işte. Bunu al abi doğada. Bunu koymaları enteresan. Bak bu yeni versiyonuymuş. Eski versiyonlarında bu ürünlerden yoktu. Bunu böyle koyalım. Poşet. Yine çıtlı poşetler. Bunlar birçok işe yarar. Bunun içerisinde su da taşıyabilirsiniz. Bunun içerisinde ıslanmasını istemediğiniz telefonunuzu, telsizinizi ya da kimliğinizi, paranızı da bunun içine saklayabilirsiniz yine.
Geldik. Bu ne abi? Ha, bak bir barzo gibi açtım. Bu ne? Kibrit. Su geçirmez kibritlerden olsa gerek. Bakalım. Ha yok, şey bu direkt. Karton kibrit. Yansa bir de mumlu kibrit yapmışlar adamlar. Yanıyor. Gördüğünüz gibi. Hatta bir daha deneyelim. Kameraya yansıdı mı bilmiyorum. Bak işe yarar bu. Bak bu da mantıklı. İçerisinde bulunan. Geldik. Bu ne? Çay. Dediğim gibi bu yeni paketlerdenmiş. Eski paketlerinde çay ya da Knorr'un tavuk bulyonu yoktu. Şu çok mantıklı. Güzel abi. Şunun verdiği motivasyonu hiçbir şey veremez. Şimdi bir gün hasta olmuştuk evde. Tabii tüp de bitmişti. Hafta sona denk gelmişti. Nargile közlerinden ateş yakıp üzerinde bitki çayı demlemiştim ve bana çok ciddi bir motivasyon olmuştu. Hem soğuktan korunmuştum hem de aynı şekilde sabah kalkma daha dinç kalkmıştım o çayı içtikten sonra. Psikolojini düzeltir bu. Gerçekten bunun önemi yine büyük. Geldik bu ne? Bu bir tel. Yine bunu barınak yapımında kullanabilirsiniz. Tuzak yapımında kullanabilirsiniz. Yine bu teller de emin olun işinizi çokça görecektir. Geldik buraya. Ne var? Mumlu ip mi bu? Yok, normal ip. Yine bu ipi de arkadaşlar hem dediğim gibi balık avlamak için kullandığımız iğneye de bağlayıp balık avlayabilirsiniz. Aynı zamanda bir şeyleri dikebilirsiniz. Tamir de edebilirsiniz. Barınak yapımında da kullanabilirsiniz. Yine şu ip birçok amaçla kullanılabilir. Geldik. Bunlar ne? Bunlar işte harbi bak gerçekten bunlar çok sağlam ekipmanlar. Bunlardan abi Türkiye'de doğru düzgün bulamıyoruz. Nedir bunlar? Rüzgarın söndüremediği kibrit. Yakalım mı bir tane? Pardon, mumlu kibrit bunlar. Yağmurda, çamurda yakacağınız kibritlerden bir tanesi. Yakabileceğiniz. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Bu tahmin ettiğim şey değil. Ha bir de bildiğim kadarıyla bunun ucundan dolayı herhangi bir yüzeyde yanabiliyor. Deneyelim mi? Yok. Bu ondan değil. Bu direkt mumlu kibrit. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Geldik buraya bir paket bağlayıcı. Bir bağlayıcı diyebiliriz buna. Bir de ip var. Yine bu ip barınak yapımında kullanabilirsiniz. Fire starterlarımız da biraz açılmış ama yapacak bir şey yok. Ben bunların beyazını kullanıyorum. Yine bunlar da arkadaşlar kullanılabilecek rahat bir şekilde doğada ateş başlatabileceğiniz ekipmanlardan bir tanesi. Bunu da böyle koyalım. Bubble gum. Double bubble. Bu bir sakız. Bu da mantıklı. Yine delikleri tamir etmekte çiğnersiniz. Orada bir enerji verir. Delikleri tamir edersiniz. Mataranızın deliğini kapatırsınız. 10 centmiş. Yine işinizi görebilecek ekipmanlardan bir tanesi. Şeker, çay var. Şeker olmazsa olmazımız. Bu olmak zorunda. Şekersiz içersek ölürüz. Aman. Nane şekeri mi bu? Ya pastil ya nane şekeri. Yine belki pastildir bu. Doğada boğazımız ağrıdığında hayatımızı kolaylaştırır. Şeker olması gerek bunun. Geldik kaleme. Bu bir kalem. Yine bir şeyleri not etmekte. İşte ne yapıyoruz? Çıkıyor mu? Şöyle koyalım. Bir şeyleri not edebilirsiniz. Üzerine yine böyle tutturabilirsiniz. İşaret bırakabilirsiniz. Yine bütün bunları sağlayabilirsiniz sevgili dostlar. Bir pusula var. Bu yanlış yüksek bir ihtimal. Şu pusulalar genelde tırt oluyor. Yanlış bir pusula olabilir bu. Yine olması güzel mi? Güzel. Geldik çiviler. Bunlarla bir ocak kurup bir ocak oluşturup üzerinde yine suyunuzu
yemeğinizi pişirebilirsiniz. Bununla barınak yapımında kullanabilirsiniz. Ama ne yapıyoruz? İşimiz bittikten sonra çivilerimizi söküyoruz. Ağaçlara daha fazla zarar vermesin diye ya da o bölgeye gelen doğadaki doğa sever dostlarımıza zarar vermesin diye ya da bununla basabilecek, buna sürtünebilecek gariban hayvanlara zarar vermesin diye doğada çivilerle eğer çakarsanız onları muhakkak toplayın sevgili dostlar. Bu videoyu izliyorsan zaten sen doğa sever bir insansındır. Geldik yine çantada ya da kıymık çıkarmada kullanabileceğimiz, bir şeyleri sabitlemede kullanabileceğimiz çengelli iğnelerimiz. Bunları da EDC çantasında muhakkak bulundurun bu arada. Birçok işlevi var. Geldik dikiş iğnesi. Bak güzel, yine mantıklı bir ürün koymuşlar içine, bir dikiş iğnesi. Geldik balık avı için geliyoruz. Ucu gayet sivri bir balık iğnesi. Bu balık iğnesinden birkaç adet var arkadaşlar. Bakalım kaç tane var. Çıkar birazdan gene. Yine küçük bir çengelli iğne aynı şekilde. Geldik. Bu nedir? Steril alkol pedi. Yine bununla yaralarınızı temizleyebilirsiniz ama bununla ateş de başlatabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şöyle bir koyalım. Şöyle gösterelim. Geldik. İşaret vermek için düdük. Oha! Bayağı bir sesi var bu düdüğün. Çok ciddi bir sesi var. Yine doğada kaybolduğunuzda işaret vermeniz için düdük. Bu arada harbiden hala çantasında düdük taşımayan insanlar var. Şunun gösterdiği etkiyi emin olun hiçbir şey gösteremez. Enkazın altında işinize yarar. Doğada kaybolduğunuzda işinize yarar. Yani her türlü işinize yarar abicim şu. Geldik yine paket bağlayıcılara. Bak bunlar önemli ekipmanlardan bir tanesi. Geldik şuna. Bu ne abi? Dışarıda işaret vermen için, su toplaman için, efendime söyleyeyim, yine işaret vermen için, yine barınak tiplerinin bulunduğu, işaret tiplerinin bulunduğu, doğa şartlarında nasıl hayatta kalırsın bunların bulunduğu, ateş tiplerinin bulunduğu bir survival kitapçık. Görüyor musunuz? Survival kitapçık. Yine bunlar da birçok iş görür. Emin olun. Şu kadarcık kitapçık nerede işine lazım olur, nerede işine yarar bilemezsin. Yani sürekli çantanda bulunur. Açar okursun. Tabi İngilizce biliyorsan. Açar okursun. Bir şeyler daha katmış olursun kendine. Buraya geldik. Bu boş bir kağıt. Yine not almak için. Şöyle gösterelim. Yine notlar almak için boş kağıtlar burada bulunuyor. Bu arada ben bu kalemi keserdim çantanın içerisinde barındırmak için. Bu nedir? İşaret için. Ya bu ülkemizde çok kullanılmaz ama yine işe yarar mı? Yarar. Al. Bak nasıl işaret veriyoruz. Beklediğim şey çıkmadı bu arada içinde. Üzdü beni bu konuda. Bunun içerisinde bir de şey olması lazımdı. Çok amaçlı bir kart olması lazımdı. Bandajlar, yara bantları. Yine bunlar da işinizi görür. Geldik artık sonuncuya. Yine dediğim gibi balık iğnesi. Bütün ekipmanlar bu kadardı sevgili dostlar. Yani şu kadarcık ürünün, şu kadarcık kutunun içerisine dünyanın ekipmanını sığdırmışlar. Yine bütün bunlarla birlikte elimizde güzel bir ekipman topluluğu olmuş oldu. Ama tahmin ettiğim şeyler içinden çıkmadı. Sevgili dostlar, bunun içinde yemek de pişirebilirsin. Yine bunun içerisinde su da kaynatabilirsin. Birçok işine yarar. A'dan Z'ye işe yarar kutular. Dolar döviz kurundan dolayı ülkemizde çok ciddi pahalı bu ürünler. Alınır mıydı? Ucuz olsaydı evet alınırdı. Yine incelemek istiyorsan, test etmek istiyorsan ben sana açıklama kısmında bırakayım. Yine sen incele, test et. Hoşuna giderse satın alırsın. Bizden de birer selam söylersen mutlu etmiş olursun. Şunu anlam veremedim sadece. Ya bu çorba yapmak için yüksek bir ihtimal ya. Bunun içerisine suyu koydun. Bunu içerisine döktün. Ne diyorduk buna? Bulyonu içerisine döktün. Motivasyon çorbası gibi, tavuk çorbası gibi bir şey. Bu farklı bir versiyonmuş. Avrupa versiyonu mu bu? Tam olarak bilmiyorum. Yine içlerinden bak şu da çok hoşuma giden ürünlerden bir tanesi. Her neyse. Hadi videonun sonuna geçelim. Çıkışına geçelim. Evet sevgili dostlar. Umarım kameralarda herhangi bir hata olmamıştır. Bu kamera hatalarını da kısa sürede çözmeyi amaçlıyorum.
Ben bu ürünü incelemekten çok memnun oldum. En azından biraz daha olsa sizlere bir şey anlatmış oldum. Bir ürün incelemiş olduk beraber. Beklediğim ürün çıkmadı. Keşke beklediğim ürün çıksaydı. Sanırım Amerikan versiyonuydu benim beklediğim ürün. Bu tip videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda muhakkak belirtmeyi ihmal etmeyin. Çok fazla inceleme videosu çekeceğim bu sezon. Çünkü dediğim gibi çok uğraşmam gerekiyor bu kanal için. Ve tam olarak rayına oturttum diyebilirim kafamdaki düşünceleri. Ya hızlı hızlı bayağı bir survival kit toplayıp inceleyeceğiz. Bundan yana gönlünüz rahat olsun, gönlünüz ferah olsun. Bu tip videoların devamını istiyorsan yorumlarda belirtmen benim için yeterli. Eğer bu tip videoların devamını istiyorsan ve maddi anlamda destek olmak istiyorsan katıl butonuna tıklayabilirsin ya da süper chatle destek olabilirsin ya da bu kitlerden elinde varsa ulaştırabilirsin incelemem için. Eğer Telegram grubuna gelirsen orada senin gibi onlarca hazırlıkçıyı bulabilirsin. Hatta bölgesel gruplara göre hazırlıkçılara ulaşabilip hep beraber hazırlıklarınızı yapabilirsiniz. Twitter sayfam kapatıldı. Bu arada bilmeyenlerin dikkatine, yenisini açar mıyım bilemiyorum. Eskisinin açılması için elimden geleni yapıyorum. Her neyse, bu tip dertlerle sizi boğmak istemiyorum. Sevgili dostlar, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Unutmayın ki ihtimal ihtimaldir.